Aslında yani şuraya baktığında hiç savaş içindeki bir ülke der misin demezsin. Otele dönmeye karar verdik. Otelde yiyeceğiz ve birkaç meyve bir şeyler aldık. Evet, restoranda yer açılmış, geldik. Canlı müzik de var. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler arkadaşlar. Krasnodar Kray'ın Anapa şehrinden hepinize mutluluklar ve sevgiler diliyorum. Ve arkadaşlar Anapa'da gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar izlemediyseniz bir önceki bölümü izleyin. Tabii bir önceki bölümde biz Krasnodar'dan Anapa'ya gelmiştik. Ve şimdi Anapa'da turumuza, gezimize devam ediyoruz. Burası Krasnodar Kray'ın Karadeniz sahilinde bulunan şehirlerden bir tanesi ve Soçi'den sonra ikinci önemli turizm ve turistik kenti burası. Şimdi size burada yine bir önceki videoda olduğu gibi şehri gezdirmeye devam ediyorum. Tabii şu an yavaş yavaş hava kararıyor ve birazcık daha akşam, yani gece videosu gibi olacak bu. Yani 8 Mart 2024 tarihindeyiz ve buna rağmen hava hala soğuk. Yani bayağı insanı üşüten, rahatsız eden bir soğukluk var. Ama yani yine de şehir güzel, gezilebilecek konumda. Tabi buraya geliyorsanız daha fazla yaz mevsimini tercih etmenizde fayda var. Çünkü söylediğim gibi yazlık bir alan, yazlık bir şehir. Şehir merkezindeyiz ve yavaş yavaş daha hareketli olan bölüme doğru ilerliyoruz. Şehir küçük bir şehir. Toplam nüfusu 100-150 bin civarında değişiyor ve tabii yaz mevsiminde daha fazla insan oluyor burada. Yani milyon, belki daha üstünde oluyor. Özellikle plajlarını bir önceki videoda gösterdim. Tabii yaz dönemindeki halini de koyarım ekrana. Yani inanılmaz kalabalık oluyor. İnanılmaz, yani ana baba günü oluyor. Fakat denize o kadar güzel değil. Yine de yani eğer 1-2 gün zarfında gelmeyi düşünürseniz gelinebilecek bir yerler. Tabii Rusya'da yaşayanlar için ise yani gelebilecekleri güzel bir tatil kasabası. Yani neredeyse her bina, şöyle düşünün, otel. Otel Valentina. Şunların hepsi yine böyle guest house, yani hostel ya da otel tarzı binalar. Çünkü buranın ana geçim kaynağı turizm ve yani bu binlerce yıldır bir liman kenti burası. Halen yani deniz ticaretinin olduğu bir yer. Dolayısıyla binlerce yıldan beri de böyle bir liman kenti. Dolayısıyla deniz, güneş, işte turizm, bunların hepsi son dönemde aşırı fazla gelişmiş olan sektörler. Şöyle ufak barlar ya da restoranlar tarzı yerlerde mevcut. Yani halen tam sezon açılmamış olmasına rağmen belli bir gece yaşamı portföyü var. Yine gecelerinde çıkıp çekmek istiyorum. Bakalım, güzel olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi tam şehir merkezine doğru yaklaştık. Arkadaşlar tabii bu cadde boyunca böyle sağlı sollu restoranlar var. Ve tabii Karadeniz sahili kenarında olduğumuz için daha fazlasıyla deniz restoranları, yani deniz ürünleri restoranları da var. Özellikle midye severler için birebir bir yer. Şurası. Biz de yine bir önceki bölümde midyeciye gitmiştik ama biraz pahalı geldi bana. Yine de tabii seven için gidebilecekleri bir yer.
Bakın burada ne bu? Kuyruk var galiba. Evet. Şehrin merkezi, ana meydanı burası olsa gerek. Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. Şehrin tam ana merkezine geldik. Buranın ismini söyleyeceğim şimdi size. Şu arkamda da yine vilayet binası var diye düşünüyorum. Burası söylediğim gibi buranın vilayet binası, ANAPA'nın. Bu da müzikli çeşme diye geçiyor. Yani havuz çeşme. Tam işte ANAPA şehir merkezi burası. Tüm yani özellikle tabii sezonda tamamıyla muhteşem oluyor. Buranın tamamının ismi de Park Pabedi, yani Zafer Parkı. Şimdi bu Zafer Parkı'nda hem biraz dolaşalım, hem etrafa bakalım, hem insanlara bakalım. Nasıl yaşıyorlar, burada nasıl geçiyor zaman, hep beraber görelim. Şuraya da şöyle ufak bir kilisemsi bir şey yapmışlar. Yani işin aslı Ruslar en ufak bir şey de kursa, köy de kursa hemen oraya bir tane böyle şey yapıyorlar. İbadet yeri yapıyorlar. Arkadaşlar bir önceki videoda da söylemiştim sizlere. Yani daha sonraki bölümlerde nereyi görmek istersiniz? Kuzey Kafkasya ve Güney Rusya bölgesinde. Tabii ben buraları rahatlıkla gezebilirim. Fakat şimdi hani Rusya'da da görmek istediğiniz başka yerler varsa onları da söyleyin. Tabii ben St. Petersburg, Moskova gibi büyük şehirlere daha evvel gittim ve yeniden de gideceğim. İnşallah bunlar yakında kanalda olacak. Fakat sizin bu bölgede görmek istediğiniz işte Karaçay, Çerkesya, Dağıstan, Çeçenistan falan gibi hangi bölgeler varsa bunları lütfen yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Görmek istediğiniz yerleri bir seyahat planı yapıp sıraya koyarak daha evvel öne çekerek bunları yapmak isterim. Tabi bu arada şöyle de düşünün. Yani tutup şimdi bana Kamçatka'ya git falan demeyin. İşin aslı gitmeyi çok isterim. Ya da Yakutsk'a, Yakutya'ya git derseniz aslında gitmeyi çok isterim de buraya gitmek şu an benim bütçemi aşar. O yüzden arkadaşlar yani daha mantıklı şeyler tavsiye ederseniz ya da derseniz memnun olurum. Bakın burası da yine genelde oluyor böyle caddeler. Buralarda yaya trafiğine açık, trafiğe kapalı cadde. İnsanlar böyle dolaşıyorlar burada baştan başa. Şimdi tabii ben de yavaş yavaş şeye doğru gidiyoruz. Denize doğru yine gidiyoruz. Yani buranın işin aslını söylemek gerekirse yazın gerçekten görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani fikrim biraz değişti. Hani daha evvel pek cazip bakmıyorum falan demiştim ama sanki yazın buraya gelinirse eğlenceli olacakmış gibime geliyor. Tabi burada aynı zamanda birkaç beach club, aqua park tarzı yerler de var. Mesela onlardan biri şurada. Yani bunlara gelirseniz, burayı görürseniz bence eğlenceli olur. Evet. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Biraz daha denize doğru yürümek istiyorum ve size buraları göstermek istiyorum. Ama tabii işte bakın yine konsept bir restoran. Yani Rusya'da böyle genelde daha böyle konsept ve biraz daha üst klas restoranlar çok var. Tabii fiyatları da, yani fiyatlandırmaları da ona göre daha fazla olabiliyor. Это что? Şlapa, laya, şlapa. Şapka heykeli. Ha, белая şapaymış. Beyaz şapka heykeli.
Anapa'nın simgesi miymiş bu? Anapa'nın simgesi Belaya şapka. Yani beyaz şapka. Şu tarafta da bir eğlence alanı var. Formula 1 diyor yani go-kart ve aqua park var orada. Benim gördüğüm kadarıyla. Güzel. Yani arkadaşlar bu bölge denize kadar böyle eğlence alanı. Eğlence alanı. İşte Luna Park, Aqua Park. İşte benzeri birçok eğlencenin olduğu bir alan. Güzel. Daha hala kapalı yerler var bakın. Yani tam açılmamış. Bir de tabii bugün 8 Mart. O sebeple yani Dünya Kadınlar Günü. O sebeple burası resmi tatil. Onun için de kapalı olabilir. Yarın tekrar gelip göreceğiz burayı. Bu arada tabii arkadaşlar izleyen tüm hanım arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de Dünya Kadınlar Günü'nü bu vesileyle kutlamak istiyorum. Umarım mutlu, sağlıklı bir yaşamınız olur. Yalnız havada bayağı bir soğudu. Zaten gün içinde de soğuktu. Şimdi hava da karardı iyice. Deniz kenarına da geldik. Bayağı bir soğudu. Baksanıza. Karadeniz. Tabi burası böyle bir koy içerisinde. Dolayısıyla herhalde çok dalga olmuyor. Daha fazla insanların yüzebileceği güzel bir alan gibi. Gün batımı falan da iyi oluyor burada. Şunu söylemek istiyorum. Tabii bu bölgeye gelecekseniz, ya daha doğrusu işin aslında şöyle söyleyeyim size. Romanya'dan Gürcistan'a kadar Karadeniz kıyısında eğer tatil yapacaksanız en güzel zaman dilimi Temmuz ve Ağustos ayları. Bu aylarda gerçekten 30 derece ve üzerinde sıcak hava bulabilirsiniz. Ama mesela Haziran falan da bile gelinebilir. Bu arada orada da bakın gemiler ve yatlar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Bu arada biz yani şu an Anapa, daha doğrusu Krasnodar da öyle. Kırım'a şu an herhalde bir 150-200 kilometre uzaktayız. Ve Ukrayna'ya, savaşın olduğu bölgeye ise yaklaşık bir 400-450 kilometre uzaklığımız var genel anlamda. Yani savaşın gölgesinde buralar böyle. Hayat gayet doğal. Akıyor gidiyor yani burada. Yani bu bütün aslında yani şuraya baktığında hiç savaş içindeki bir ülke der misin demezsin. Hayat gayet normal devam ediyor burada. Böyle etrafı da göstereyim size arkadaşlar. Dedim ya, eğlence alanları, parkları ve daha birçok yer var burada. Tabi burası yani tam böyle yaz tatili için dizayn edilmiş bir kasaba gibi. Gayet de fark ediyorsanız kadınların elinde hep çiçekler falan var. Bunlar hep işte 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla. Burada resmi tatil, önemli bir bayram. Yani insanların önem verdiği bir bayram. Cadde de rengarenk yani ha. İşte böyle. Güzel değil mi? Bu arada arkadaşlar şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bakalım güzel bir damak zevkimize göre güzel bir restoran bulalım. Yemek yiyelim. Hem de size biraz buraların yemeklerini, yemek kültürlerini ve fiyatlarını göstereyim istiyorum. Daha evvel söylemiştim değil mi? Rusya'nın Alanya'sına geldik. Yani Soçi Rusya'nın Antalya'sı dersek burası da Rusya'nın Alanya'sı diyebiliriz. Bakın köşede dönerci var. Şurada. Burası Albatros Otel. Benziyor yani.
Güzel. Yani burası arkadaşlar yazın bence efsane olur. Ama tabii şu an birazcık da hava serin olduğu için çok randımanlı değil. Fakat yazın gelirseniz buraya bence güzel bir tatil geçirirsiniz. Поехали в Барадашвили. Рядом с отелем. Abiler, ablalar, hava gerçekten soğudu. Şapkamı taktım yine. Anlayışınız için teşekkür ederim. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Taksi çağırdık. Bekliyoruz taksimiz gelsin. Burada tabi dedim ya, bir yerden bir yere gitmek için en güzel ulaşım için en rahat şey Yandex taksi uygulaması. Eğer Rusya'ya gelirseniz onu indirin. İndirdiğinizde zaten her yere rahatlıkla taksi bulabilirsiniz. Ya da toplu taşımayı kullanabilirsiniz ki o da 45 ruble tek yön. Bindik arabaya, vallahi çok soğuk. Allah'tan geldi, bindik, gidiyoruz. Geldik. Spasiba. Restoranımız bu işte. Baradashvili. Baradashvili'nin girişi burası demişler. Здравствуйте, спасибо. Vay arkadaş, restoranda rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş maalesef. Almadılar bizi ya. Bakalım, başka yere gideceğiz artık. Güzel de bir yerde aslında ama burası gece kulübü gibi de bir yer yani, bakalım. Almadılar. Otele dönmeye karar verdik. Otelde yiyeceğiz ve birkaç meyve, bir şeyler aldık. Я тебе сказал. Вот это другой мандарин. Evet arkadaşlar. Ufak bir market alışverişinden sonra otelimize geri gitmeye karar verdik. Otelimizde de restoran Selfie, şu karşıdaki bina. Otelimiz Grand Safir Otel. 3 yıldızlı bir otel. Ve ilgi çekici bir şey var. Yalnız yine burada da bir büyük bir park problemi var. Bakın şu yer boydan boya böyle park. Araçlar park etmiş. Otel bize yani check-in yaptıktan sonra yer gösterdi. Buraya park edebilirsiniz dedi. Arabayı oraya park ettik. Herhalde gidene kadar da oradan çıkmayız diye düşünüyorum. Ya baksanıza, kocaman alan, bir tane park yeri kalmamış. Enteresan. Bu tarafta da Grand Hotel Anapa var. O 5 yıldızlı. Bu da bizimkisi Grand Safir Otel. Kapısında 5 yıldız mı yazıyor? 4 yıldızmış. 4 yıldızlı da bizim otelimiz. Şimdi birazdan otelin içinde size göstereceğim. Ve restoran Selfie'de yemeğimizi yiyeceğiz. Burası otelimizin resepsiyonu. Ve yine bu da barın bir bölümü, yine burası da. Şurada da restoran var. Restorana gideceğiz şimdi.
Bakalım burada yer var mı? Burada da sanki yer yok gibi bir hava hissettim ama. Canlı müzik falan da var burada. Göreceğiz şimdi. Yalnız otelin restoranında da her yeri tutmuşlar. Yer kalmadı. Bugün odada yiyeceğiz galiba. Bakalım. Tabii bir yere gidince oranın işte genel kurallarını bilmezsen böyle oluyor. Yani buranın bu kadar dolu olacağını ben tahmin etmemiştim ama oluyormuş. Bakalım. Maalesef her yer dolu, bu sebeple burada da yiyemeyeceğiz. Artık yeni bir odada yiyeceğiz herhalde ya. Bir şeyler söyleyelim de yiyelim bari, bakalım. Odamıza geldik arkadaşlar. Şöyle büyük bir yatağımız var. Manzaramız gayet güzel ama akşam olduğu için çok şey değil. Görünmüyor. Yine de şöyle deniz manzaramız var aslında. Yani güzel bir otel. 4 yıldızlı bir otel. Şöyle büyük bir televizyon var. Kliması var. Böyle bir salonu var. Bir yatak da burada var. Yine büyük bir oda. Burada var. Burada da yine tuvalet, banyo. Gayet iyi. Bir klima da burada var. Yani büyük bir odamız var. Burada 4 yetişkin, bir çocuk kalıyoruz. Fiyatta $150. Gecelik fiyatı 5 kişi için. Evet arkadaşlar, tabii yemeğimizi dışarıda yemeye çalıştık ama maalesef bir türlü yer bulamadık. Daha doğrusu burada herhalde bütün restoranlar böyle. Yani rezervasyon yaptırmış olmak gerekiyormuş. Kendi otelimizde bile yer kalmamış. Bakalım, söyledik, eğer yer açılırsa bizi çağıracaklar. Açılmazsa da odada yiyeceğiz. Yemekleri, fiyatları yine bir göstereceğim size. Ona göre en azından bir fikriniz oluşur. Ondan sonra da inşallah videoyu kapatacağız ve artık yarın yine başka bir serüvende, başka bir videoda görüşeceğiz. Evet, restoranda yer açılmış, geldik. Canlı müzik de var. Güzel. Şöyle et söyledik. Steak, et ve patates kızartması. Bitti. Buranın restoranı da böyle. Yemeğimizi yedik ve yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar, evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve halen abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.